Herkese merhaba. Neden başkalarını takip etme eğiliminde olduğumuzu hiç düşündünüz mü? Hani o hepimizin içinde olan, kalabalığa uyma içgüdüsü var ya, işte bu basit içgüdünün ne gibi gizli sonuçları olabilir? Gelin insan davranışının bu acayip ilginç yönüne birlikte kafa yoralım. Şöyle bir düşünün. Bir ürün bir anda popüler oluveriyor. Herkes onu alıyor. Ya da borsada bir hisse senedi aniden fırlıyor, herkes peşinden koşuyor. Bu anları bilirsiniz değil mi? Peki ama neden? Bizi diğer herkesin yaptığını yapmaya iten şey tam olarak ne? Bu sadece bir tesadüf mü yoksa işin arkasında çok daha derin bir psikoloji mi yatıyor? İşte bugünkü konumuzun tam merkezindeki kavram bu. Sürü davranışı. Aslında bu psikolojide çok iyi bilinen bir olgu. Beynimizin zor durumlarda hızlı karar vermek için kullandığı bir tür zihinsel kısa yol diyebiliriz. Hani başkaları yapıyorsa bir bildikleri vardır herhalde diye düşünme eğilimimiz var ya, işte tam olarak o. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce bu görünmez çekim nedir ona bakacağız. Sonra bu tek içgüdünün finans ve pazarlama gibi iki farklı alanda nasıl bambaşka isimler aldığını göreceğiz. Çok ilginç. Oradan da siyasete atlayıp bu durumun nasıl da derin bölünmelere yol açtığını, kutuplaşmanın belirtilerini ve bunu körükleyen nedenleri masaya yatıracağız. En sonunda da sürünün dışında düşünmek neden bu kadar kritik onu konuşacağız. Şimdi bu davranışın ne kadar yaygın olduğuna bir bakalım isterseniz. O kadar temel, o kadar bizden bir içgüdü ki farklı profesyonel alanlarda kendine has isimler bile edinmiş. Mesela finansta buna herding behavior diyorlar, yani sürü davranışı. Yatırımcılar ne yapıyor? Çoğu zaman kendi analizlerini bir kenara bırakıp kalabalık ne yapıyorsa onu yapıyor. Pazarlamada ise adı bandwagon effect, yani sürü etkisi. Bir ürün popüler olduğu için daha da çok satmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi isimler farklı olsa da psikoloji aslında tamamen aynı. Grup ne yapıyorsa biz de onu yapıyoruz. Ve bu sadece lafta kalan bir şey değil. Bakın veriler de bunu kanıtlıyor. Bu Google Trends grafikleri bize ne söylüyor? Bu kavramların para ve ticaret dünyasında ne kadar gerçek ve ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Dikkat edin, finansta kriz anlarında veya pazarlamada yeni bir trend başladığında bu aramaların nasıl tavan yaptığına gerçekten inanılmaz. Tamam, iyi güzel de bu kadar güçlü olan uyum sağlama içgüdümüz o yüksek gerilimli siyaset dünyasına girdiğinde ne oluyor? Yani bir trendi takip etmek başka bir şey ama bu içgüdü toplumsal uçurumları daha da derinleştirebilir mi? İşte işin renginin değiştiği yer tam da burası. Diğer insanlara uyum sağlama arzumuz masum bir sosyal davranıştan çıkıp çok daha tehlikeli bir şeye dönüşebiliyor. Ve bu da bizi çok daha ciddi bir kavrama getiriyor. Bu kavram, keskin siyasi kutuplaşma. İşte burası, o bahsettiğimiz sürü davranışının demokratik bir toplum için yıkıcı olabildiği nokta. Artık olay sadece farklı fikirlere sahip olmak değil, birbirini adeta bir düşman olarak gören, ahlaki olarak tamamen ayrışmış kampların oluşması demek. Peki, bir toplumun bu tehlikeli yola girdiğini nasıl anlarız? Gelin şimdi bu bölünmenin temel uyarı işaretlerini, yani semptomlarını adım adım inceleyelim. Bu süreç genelde 3 tehlikeli adımda ilerliyor. Her şey dünyayı ahlaki olarak iyi biz ve kötü onlar diye ikiye ayırmakla başlıyor. Sonraki adımda kendi grubumuzun sürekli bir varoluşsal tehdit altında olduğu hissine kapılıyoruz. Sonuç ne oluyor? İletişim tamamen kopuyor. Diyaloğun yerine artık güvensizlik ve maalesef düşmanlık alıyor. Bakın, bu alıntı durumun ciddiyetini o kadar güzel özetliyor ki, siyaset artık ortak bir zemin bulma sanatı olmaktan çıkıyor, adeta kimin hayatta kalacağının mücadelesine dönüşüyor. Gelin şu ilk ve en önemli belirtiye biraz daha yakından bakalım. Biz her zaman ahlaken üstün olan tarafız. Onlar ise doğası gereği kötü, yanılıyor hatta zalim. İşte bu düşünce yapısı psikolojide kolektif narsizm ve özcülük denilen iki tehlikeli tuzağı besliyor. Yani karşı tarafın değişebileceğine veya iyi niyetli olabileceğine dair inancımızı tamamen yitiriyoruz. Peki normalde bizi bir arada tutan sürü içgüdümüzü bu kadar tehlikeli bir kutuplaşmaya iten ne? Yani bu ateşi ne harlıyor? Kaynaklara göre 3 temel itici güç var. Birincisi, siyasi elitlerin bilinçli olarak kullandığı kutuplaştırıcı stratejiler. İkincisi, bizim kendi psikolojimiz, yani bize benzeyenlerle bir arada olma eğilimimiz ki buna homofili deniyor. Üçüncüsü de, kazanan her şeyi alır gibi siyasi sistemlerin rekabeti adeta bir savaşa dönüştürmesi.
Yani bu iş hem yukarıdan aşağıya işleyen bir strateji, hem de aşağıdan yukarıya işleyen bir psikolojinin birleşimi. İşte en can alıcı nokta da burası. Hayatta kalmak için bir grupa ait olma, güvende hissetme gibi en temel, en evrimsel içgüdülerimiz modern siyasette birer silaha dönüştürülebiliyor. Peki sonuç olarak tüm bu sürecin sağlıklı işleyen bir demokrasi için anlamı ne? Bütün bu anlattıklarımız bizi nereye götürüyor? Ve aslında her şeyin özeti bu. Demokrasi dediğimiz şey farklı grupların bir araya gelip müzakere etmesiyle, uzlaşmasıyla var olur. Ama işte bu keskin kutuplaşma o müzakere zeminini yok ediyor, işbirliğinin neredeyse imkansız hale getiriyor. Ve bu analizi hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bu kışkırtıcı soruyla bitirmek istiyorum. Beynimiz uyum sağlamaya bu kadar yatkınken, en derin içgüdülerimizden birinin üstesinden gelip bu kadar bölünmüş bir dünyada yeniden köprüler kurmayı nasıl başaracağız? Sanırım bu sorunun cevabı hepimizde saklı.